Herkese yeni bir teknik analiz videomdan daha merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Sizlerle beraber burada elit sayımı yapmış olduğum analizlerimi göstermeye ve yönleri bulmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi her videoda da yaptığım üzere çok kısa bir şekilde sizlere bir önceki videolarda neler söyledim ve şu an neler gerçekleşiyor. Kısaca ona bir bakacağız Bitcoin özelinde. Günlük bazda Bitcoin'in geçemediği bir eşik vardı arkadaşlar. Burayı geçemiyor demiştik. Bakın kapanışların hiçbirisi buranın üstüne gelmedi. Hala kapatamadı ve ben burada %60 buranın, %40 da buranın gerçekleşeceğini düşünüyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 106.074 doların aşılamamasıyla önümüzün bu aşağıdaki 79.000 ile 86.000 bandındaki yerin olduğunu, hedefimizin oraya doğru gitmek olduğunu söylemiştik. Belki 203 binlere kadar da bir yükselişin gelebileceğini ama 99-98 bin dolar bantlarında da bu fiyatın red yeme ihtimali olduğunu saymıştık ve konuştuk arkadaşlar. Burada çok kişi neden bu kadar düşüyor altcoin'ler, neden bu kadar çok sıkıntı yaşıyoruzla ilgili birçok soru sormakta ve kafaları karışmakta. Kanalımızı takip eden ve analizlerimizi dikkatli bir şekilde izleyen arkadaşların tek kalmak kenara dursun, tam aksiyle bu yönleri rahat bir şekilde izlediğini söylemekte arkadaşlar. Yorumlarda teşekkür yazan arkadaşlarıma, yorumlarda teşekkürler yazan, videomu beğenen arkadaşlara kurmuş olduğum Telegram grubunu olarak sadece onlara ücretsiz olarak sunacağım. Bunun dışında da herhangi bir şekilde Telegram kanalıyla iletişim kurmuyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle ilerleyeceğiz. Kısa bir şekilde orada da bir analiz yetisi kazanmak için hep beraber konuşacağız. Sizleri de dinleyeceğim. Arkadaşlar buradaki yapmış olduğum analizleri tutarlı buluyorsanız ve beğeniyorsanız, içinde dalı görüyorsanız buradaki yapmış olduğum videonun altına yorumlarda sizden geçenleri yazarsanız çok sevinirim. Son videoma da düzenli bir şekilde yorum atmış, bana destek atmış arkadaşlara da bu ücretsiz Telegram kanalına davet edeceğim. İçinde kısa bir video çekip kanala yakın zamanda koyacağım arkadaşlar. Ne değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Burada ana yönümüzün aşağıya yönlü olduğunu ve 85-80 aralığında 79-85 band aralığındaki bu kutunun içine de gelmesini beklediğimizi söyledik arkadaşlar. Bizim trendimiz. Neden bunu bu kadar çok getiriyoruz? Çünkü 6074 doların çok keskin bir sayı olduğunu, buralardan da gelen satış baskısının, aşılamadığı takdirde gelen satış baskısının bölümlere bizi itmesinin doğal olduğunu arkadaşlar, markette herhangi bir şekilde korkuya kapılmadan ne kadar düşüşün doğal olduğunu ben birçok kez söyledim yayınlarımda ve videolarımda. Şimdi nasıl bir yön gerçekleşecek? Oyunda nasıl bir hedef var? Ona bir bakmamız gerekiyor. Ben bu analizi kapatarak 4 saatliğe alıp sizlerle inceliyorum. Bizim böyle bir analizimiz vardı arkadaşlar. Biz buradaki kutudan dış gelmesiyle beraber alt kutunun hedef olacağını ve 101.000 dolarlardan da 94.500, 94.800 ve 93.600'lü yerlerin hedef olduğunu söylemiştik. Buradaki satış baskısı daha devam etmekte. Ne olacak? Nasıl gerçekleşecek ve nasıl bir aksiyon alacağız? Sizlere bahsedeyim. Şu şekilde bir analiz var. Buradaki fiyatların arkadaşlar kendisini böyle bir yatay bant içinde konsolide ettiğini düşünmekteyim. Ben bir yapı söz konusu. Bizim ana trendimizde aşağıya yönlü olduğu için kutunun daha test edilmesi ve aşılamamasıyla beraber de fiyatın çok sert bir şekilde Bitcoin'de bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta içinde bir dump yemesini düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki çok sert bir satış baskısının gelebilmesi için özellikle benim hedefim olan 13.000'in kırılması gerekiyor. Burası kırıldıktan sonraki retest bölümünde daha da sert bir şekilde aşağı ineceğini düşünüyorum. Aktif nasıl bir şekilde bakabiliriz? Aktif bir analizimiz var, evet. Aşağı yönlü ana trendimiz olduğunu düşünmekteyiz. Sadece pozitif olarak da arkadaşlar şunu düşünüyoruz. Analiz yapısıyla beraber de buradaki üçlü dalganın ışının tekrardan bir üçlü formasyona dönmesi, bir 102 bandına kadar yükselip 99-102 aralığı diyebilirim. Buraya kadar yükselmesiyle de fiyatın tekrardan aşağıya yönlü yemesini düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradan böyle bir fiyatın tekrardan gelmesini düşünmekteyim. Benim için tuzak mı, tat mı olan bölge aslında tam olarak şu anki bu bölge. Bölge tutulacak mı, tutulmayacak mı? Onu bir izlemek gerekiyor. Bu izlemenin sonucunda gelecek fiyat aksiyonuna göre de yeni yönümüz zaten belli olacak. Vadedeki yeni yönümüz belli olacak. Uzun vadedeki ana trendimiz aslında bir şekilde aşağı yönlü devam etmekte arkadaşlar. Bu şekildeki bir analizden sonra gelin kısaca XRP bakalım. Evet arkadaşlar, biz XRP özelinde şöyle bir düşüş, buradan bir çıkış, 2.50'ler 2.60'lara kadar bir yükseliş bekliyorduk. 2.30'lardan bu gerçekleşti. Buradan da şu bölümün kaybedilmesiyle beraber satış baskısının giderek artacağını düşünüyorum. O bölümde bu bölüm. Bizim kanalımız buydu. Bakın, orta bandı aşamıyor. Her seferinde üst banda yaklaşamıyor. Ve son olarak da orta banda yakın, çok yakın bir yerden
fiyat tekrardan 2,5 dolarlardan red yedi. Neresi kırılırsa fiyat akmaya başlar. Bence 2.35'ler, 2.38 bölümleri kırılırsa hatta bir sert satış baskısı düşünüyorum. Bu hangi bir şekilde şu an bir haber yok piyasada. Haberlere dayandırarak yapmadığım işlemler olduğunda böyle söylüyorum. Herhangi bir şekilde Trump'la ilgili ya bir savaşla ilgili veya bir şirketin batmasıyla alakalı bir şey yok. Şu an böyle bir haber yok piyasada. Ama bunlardan da sıyrılarak fiyatların nasıl bir şekilde bulunduğunu evet iyi bir şekilde ben sizlere göstermeye çalışıyorum. Buradaki hedefimiz benim yaklaşık olarak şuradaki 10 gün önce söylemiş olduğum yerler olan buradaki 0.618 bantlarına fiyatın gelmesi doğaldır. Burası da bizim için 2.07'lerle 2.20'ler arası doğru yerlerdir arkadaşlar. Bölümlere kadar fiyatta bir satış baskısı gelebilir. Bu yani düşündüğümüz yönün doğru olması bizi korkutmayacaktır. Piyasada korkanlar olacaktır. Hocam uçacak kaçacak diyenler tabii ki vardır. Hala piyasada pozitif yönlü bakmaya çalışan FOMO'lu insanlar olabilir. Sizler onlardan olmayın derim. Doğru metriklerle işlem almaya çalışın diyorum ve şu an için böyle bir yön söylüyorum. Markete kısaca pozitifte bakarsam şöyle söyleyebilirim. Kanal hala kırılmadı bakın. Kanalın hala kırılmamasından dolayı aslında kanalın üst bandına gitme hedefi de olabilir. Gayet bu da doğaldır. Ben ana yönün aşağıya doğru bu şekilde gelmesini düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerle kısa bir şekilde Doge incelemek istiyorum. Doge'ye bakalım arkadaşlar. Doge'deki yapmış olduğumuz analizlerle biz buradaki bu düşüşten sonra bir yükseliş beklemiştik ve o yükseliş geldi. Biraz daha XRP'ye benzeyen bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Burada bir yükselen bir yapı var. Yükselen yapıyla beraber şunu kısaca sileyim size ve buradaki yükselen yapıyla beraber bu da orta bandından aşamayıp tekrardan red yemeye çalıştı. Umarım bunlar alt bantlarından yani 0.25'lerden destek alır ve yukarı gitmeye çalışırlar. Ama markette genel gördüğüm yön şu ki bu bölümdeki şu çıkış hareketleri devamlı satış baskısıyla kesildi. Bu bölümde fiyat eğer ki 2 gün daha yataylar ve kanalı da kırmazsa buraya bir pump getirebilir. Bunun kırılımı ile ilgili de sizler kısa bir şekilde bu bölümü takip edebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kısaca AVAX'a bakalım. AVAX'ta neler var? AVAX için size göstereceğim bir fraktal yapısı var arkadaşlar. Ben bunu Bitcoin'de de sizlere göstermiştim. AVAX özelinde bu bölüm bizim için çok önemli. Hani 14 ila 11 dolar bantları bizim için önemli. Bitcoin'in 80 bin dolar olması durumunda AVAX için alıcı olacağım bölgeler bu bölgeler arkadaşlar. Gelebilir mi? Oralara kadar düşebilir miyiz? Arkadaşlar düşme ihtimalimiz her zaman vardır. Neden? Çünkü asıl ana trend yaklaşık olarak 1 yıllık yani 17 Mart'tan beri görmüş olduğu zirveden sonra yapmış olduğu trend aşağı yönlü arkadaşlar bakın. Ve biz hala kanalın orta bandından bir tepki almamıza rağmen kendimizi üstüne atamadık. Bu bizim için negatif. Yani pozitif bir şey değil, negatif. Bakın düşen bir yapıda kanalın orta bandından red yemesiyle fiyat alt bandına kadar kendisini getirebilir. Biz şu bölümlerdeyiz. Bu bölümlerden yavaş yavaş bir çıkış gelebilirdi ama çok sığ kaldı. Gerçekten satıcı baskısı yüksek olan bir durum şu an. Yani korkmanızı da istemem ama bizim için asıl önemli yönün bunu saatlikte alıp kısa vadede şöyle olduğunu söyleyebilirim. Bakın AVAX'ta böyle bir yükseliş trendi vardı. AVAX bu trendin kendisini orta bandından bir kere red yemesine rağmen hala orta bandına atamadı bakın. Hala bir orta band hedefi gelmedi. Bunun da gelmeyişinin bizim için sıkıntılı olduğunu, fiyatlarda bir red yeme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliyorum. Elliott Wave olarak da bakarsam buradaki yükselişler 618 bandında kaldıysa eğer hedefimizin birebir olduğunu ben size söylemiştim. Bakın buradaki 618 redlerinden dolayı fiyatta satıcı baskısı giderek artabilir. Ondan dolayı da ben şöyle bir analizle beraber sizlere yani ilk vadede şu bölümlerin sert bir satış baskısıyla 21-22 band aralığının hedef olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Burada da fiyatta kırılması gereken yer neresi? Bakın şuradaki bir düşüş trendi var kısa vade için söylüyorum. Buradaki 26.827 dolarları kırmaya yaklaşırsa fiyat ve kırarsa o zaman fiyatlarda biz 29-30'lu bölümlere kadar kendimizi tekrardan getirebiliriz. Ama şu anki senaryoda genel anlamıyla piyasaya baktığımda pozitif bir durum görmüyorum arkadaşlar. Genel yapmış olduğum analizlerde de bir satış baskısına kendim daha çok ikna olduğumu düşünüyorum.
Dikkatli olmakta fayda var. Arkadaşlar manipülasyona da uğramamanız için çok fazla uçtu, kaçtı, düşecek, yıkılacak, battı diyen kişileri çok fazla dinlememek gerekir. Bu da sizin doğru bir psikolojiyle markete bakmanız için bir süreklilik sağlar. Dünkü canlı yayınlarda da bahsettiğim gibi psikolojisi önemlidir piyasanın. Buradaki akümüle evresinde biz zaten çıkışın aslında buradaki gerçekleşen AVAX'taki bölümü de söyledik. Birçok coin'de de bunu söyledik. Bu kadar düşüşten sonraki çıkış yükselen hareketini bir kutunun içine aldığımız zaman bu bölümde fiyat aşağı yukarı hareket edecekti. Ve bu aşağı yukarı hareketlerinden dolayı da biz ne diyoruz? Fiyatlarda kutunun altının da test edilme ihtimali her zaman vardır. O yüzden bu bölümdeki şuranın kırılmasıyla da fiyatın aşağıya doğru sert bir şekilde dump yemesini düşünüyorum. Buralar 19-20'lerden belki ilk tepkisini alabilir ama işlerde hacimli bir çıkış gelecek mi? Onlara bakacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu izlediyseniz, değerli bulduysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.